Eğer evrendeki her şey aslında tek bir kuantum sistemi parçasıysa, bunu gösteren bir kanıtı herhangi bir deneyde görebilir miyiz? Bu soru fiziğin temelindeki boşlukları doldurup gerçekliğe bakışımızı kökten değiştirebilir. Evrenin sırlarını çözmek için bilim insanları genelde doğayı parçalarına ayırarak inceler. Bu indirgemecilik yaklaşımıyla örneğin bir sandalyeyi ele alırsak, onu oluşturan molekülleri, sonra atomları, atom çekirdeğindeki proton ve nötronları, en sonunda onların içerdiği kuarkları görürüz. İndirgemecilik karmaşık sistemleri daha basit temel parçalara ayırıp anlamaya çalışma yöntemidir. Bu sayede karmaşık görünen olguların altında yatan basit kuralları keşfedebiliyoruz. Peki her şeye bu kadar mikroskobik bakmak yerine daha geniş bir açıdan bakarsak ne olur? Hayal edin, uzayda, zamanda, tüm maddede aslında tek bir bütünün parçaları olsun. Kulağa felsefi veya mistik gelebilir. Ama aslında bu fikir kuantum mekaniğini tüm evrene uygulamak anlamına geliyor. Bu bakış açısına göre evren aslında ayrı ayrı parçalardan oluşmuyor. Tam tersine tek bir kuantum sistem olarak davranıyor. Size garip mi geldi? Biraz sabredin, açıklayalım. Önce kısaca kuantum mekaniğine bakalım. Kuantum teorisine göre bir sistemi gözlemleyene dek kesin bir durumu yoktur. Aynı anda birden fazla halde bulunabilir. Günlük hayatımızda bir lamba düğmesi ya açıktır ya kapalıdır. Ama kuantum dünyasında gözlem yapana dek o düğme sanki hem açık hem kapalı olabilir. Yani bir parçacık onu ölçene kadar iki farklı yerde birden bulunabilir. Biz günlük hayatta bu tuhaflığı görmeyiz. Çünkü bu etkiler çok küçük ölçeklerde ortaya çıkar ve büyük cisimlerde belirsizlikler ortadan kalkar. Ama unutmamalı, çevremizdeki her şey, telefonumuz, oturduğumuz sandalye, vücudumuz temelde bu kuantum kurallara tabidir. Belki de bu garip kuantum davranışları sandığımızdan daha büyük ölçeklerde de rol oynuyor olabilir. Fizikçiler uzun zamandır doğayı en temel bileşenlerine ayırarak anlamaya çalıştı. Bir sistemi açıklarken detayını tam bilmediğimiz alt süreçleri daha büyük ölçekli bir modelle tarif ettik. Mesela 1930'larda Enrico Fermi bir nötronun proton ve elektrona bozulmasını beta bozulması olarak tarif ederken bu süreçte rol alan fakat o zaman bilinmeyen parçacıkları modeline dahil etmedi. Yine de tahmini işe yaradı. Ancak yıllar sonra bu bozulmanın aslında omega bozonu adında bir aracıyı içerdiğini keşfettik. Fermi'nin yaklaşımı bir etkili alan teorisi örneğiydi. Belirli bir enerji ölçeğinde geçerli derinlerdeki karmaşayı basitleştirerek açıklayan bir model. Etkili alan teorisi gerçekliği farklı ölçeklerde ayrı ayrı incelememize olanak tanır. Bunu matruşka bebeklerine benzetebiliriz. Dıştaki bebeği anlamak için içindekini çıkarmamız gerekmez. Fizikte de belirli bir ölçüyü anlamak için daha küçük ölçeklerin tüm detaylarını bilmemiz gerekmeyebilir. Denilebilir ki her ölçek için ayrı bir etkili teori kurabiliriz. Evren farklı büyüklük ölçeklerinde farklı kurallarla yönetiliyor gibi görünse de hepsi kendi ölçeğinde gayet tutarlıdır. Ölçekle enerji ters orantılıdır. En büyük ölçekli yapılar, galaksiler, evrenin kendisi en düşük enerji yoğunluklarına karşılık gelir. Ve bunlarda baskın kuvvet kütle çekimidir. 4 temel kuvvetin en zayıfı olsa da kozmik ölçekte belirleyicidir. En küçük ölçeklerde ise atom altı parçacıklarda çok yüksek enerjiler devreye girer. Elektromanyetik ve nükleer kuvvetler hükmeder. Örneğin omega bozonunu görebilmek, Fermi'nin zamanlarındaki deneylerden çok daha yüksek enerjili çarpıştırıcılara ihtiyaç duydu. Bu yüzden Fermi'nin modeli düşük enerjilerde başarılıydı. Ama daha temel teorinin yaklaşık bir ifadesiydi. Benzer şekilde bugün kullandığımız standart modelde aslında bir etkili alan teorisi olarak görülebilir. Bildiğimiz temel parçacıkları ve kuvvetleri açıklar ama kütle çekimini ve evrenin büyük kısmını oluşturan karanlık maddeyi kapsamaz. Nötrinoların kütleleri gibi bazı gizemleri dışarıda bırakır. Yani standart model bile daha derin bir teorinin parçası olabilir. Etkili teorilerle çok şeyi açıklayabiliyoruz ancak bazen onlar da bize gizli ipuçları bırakıyor. Mesela standart model içinde Higgs parçacığının kütlesini hesap etmeye kalkınca ciddi bir ince ayar problemi ortaya çıkıyor. Kuantum dalgalanmalar nedeniyle Higgs'in kütlesinin kuramsal olarak inanılmaz büyük olması bekleniyor. Oysa deneysel olarak Higgs oldukça hafif, yaklaşık 125 proton kütlesi çıktı. Bu bir kalemin ucunda mükemmel dengede durmasına benzer bir durum. Yani doğanın parametreleri sanki milimetrik hassaslıkla ayarlanmış gibi görünüyor. Fizikçiler bu garip durumu açıklamak için süpersimetri veya ekstra boyutlar gibi yeni teoriler önerdiler. Ancak CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı şu ana dek bu teorileri destekleyecek bir bulgu sağlamadı. Hal böyle olunca parçacık fiziğinde bazıları bir krizden söz etmeye başladı. En temel sorularımızdan bazıları hala yanıtsız.
ve klasik yaklaşımların ötesinde düşünmek için güçlü bir motivasyon var. Bu durumda bazı fizikçiler evrene dair yeni bir yaklaşım arıyor. Farklı ölçekleri tamamen ayrı kabul etmek yerine en küçük ve en büyük ölçeklerin aslında bağlantılı olabileceğini öne sürüyorlar. Bu fikre UV-IR karmaşası deniyor. Yüksek enerji düzeyleri ultraviyole ile düşük enerji düzeyleri kızılötesinin beklenmedik şekilde etkileşmesi. Normalde bir atomun davranışıyla bir galaksinin hareketi arasında doğrudan bir bağlantı olmaz deriz. Ama ya evrenin uç noktaları kuantum bilgisiyle birbirine örülmüşse? Bu noktada kuantum dolanıklık kavramı önem kazanıyor. Dolanıklık iki parçacığın durumlarının birbirine öyle bağlanması ki aralarında mesafe ne olursa olsun birinde yapılan ölçümün diğerini anında etkilemesidir. Einstein buna uzaktan hayaletimsi etkiliyordu. Eğer dolanıklık küçük parçacıklarda böyle bir anlık bağlantı kurabiliyorsa, belki de Planck ölçeğindeki en küçük yapılar ile kozmik ölçekteki en büyük yapılar arasında da benzer bir bağ kurulabilir. Bazı teorisyenler evet diyor. Eğer bu doğruysa evrenin en küçük olayları en büyük yapıları ve belki de tersi yönde etkileyebiliyor demektir. Bu bizi evrenin tek bir kuantum nesne olduğu fikrine getiriyor. Kuantum öncülerinden David Bohm, evreni bölünmez tek bir bütün olarak tanımlamıştı. Bu görüşe göre evrendeki her şey evrensel bir dalga fonksiyonu ile tanımlanıyor. Dalga fonksiyonu bir kuantum sisteminin olası tüm durumlarını ve bunların olasılıklarını tanımlayan matematiksel bir ifade. Evrensel bir dalga fonksiyonu ise evrenin tüm olasılıklarını tek bir ifadede birleştiriyor ve ancak gözlemle belirli bir sonuca çöküyor. Yani evreni gözlem yapılana dek tüm olası durumların üst üste bindiği dev bir süperpozisyon gibi düşünebiliriz. Bu bakış açısı klasik fizik anlayışımızı alt üst ediyor. Biz genelde evrendeki nesneleri ve olayları ayrı ayrı düşünürüz. Oysa burada her şey tek bir kumaşın parçası gibi. Mekan ve zaman bile bu kuantum bütünlüğün ortaya çıkardığı birer yüzeysel görünüm olabilir. Bunu anlamak için okyanus dalgası benzetmesi yapalım. Uzaktan bakınca bir dalga ayrı bir varlık gibi görünüyor. Oysa dalga okyanusun derinliğindeki hareketin bir dışa vurumudur. Kendi başına bağımsız bir varlık değildir. Aynı şekilde de gördüğümüz galaksiler, yıldızlar, atomlar hepsi muazzam bir kuantum okyanusunun yüzeyindeki dalgalar olabilir. Ayrı şeyler gibi dursalar da hepsi ortak bir kuantum alanı titreşimleridir. Elbette evrenin tek bir kuantum nesne olduğu fikri henüz kanıtlanmamış bir hipotez. Pek çok bilim insanı farklı ölçeklerin bağımsız olduğu ve mevcut teorilerin standart model, genel görelilik ve bunun gibi bu ölçeklerde son derece başarılı sonuçlar verdiği görüşünde. Şimdiye kadar küçük ölçeklerde gördüğümüz kuantum tuhaflıkların büyük ölçekli yapılarda doğrudan bir etkisi gözlenmedi. Ayrıca evrenin kuantum durumuna bir çeşit bilinç veya bütüncül farkındalık atfetmek de oldukça tartışmalı. Panpsişizm denilen ve bilincin her seviyede var olduğunu öne süren felsefi görüşle benzerlik taşıyan bu fikir, bilimsel olarak test edilmesi zor bir iddia. Alternatif olarak fizikçiler evreni anlamak için başka teoriler üzerinde de çalışıyor. Örneğin sicim teorisi parçacıkları titreşen küçük iplikçikler olarak modelleyip tüm kuvvetleri tek bir çatı altında birleştirmeye çalışıyor. Bu yaklaşımda da evrenin tüm parçacıkları ortak bir kurala uyuyor. Fakat burada da bağlantı soyut matematiksel boyutlarda kuruluyor. Henüz deneysel kanıt olmasa da bilim camiasının önemli bir kısmı indirgemeci yöntemlerle ilerleyip eksik parçayı bulacağımıza inanıyor. Kısacası evrenin kuantum tekliği şimdilik cesur bir hipotez olarak kalıyor. Mevcut verilerle uyumlu uzlaşı ise klasik yaklaşımların şimdilik iyi işlediği yönünde. Bu alışılmadık fikri sınamak zor olsa da imkansız değil. Eğer gerçekten UV-IR karışması varsa, evrenin en büyük ölçeklerindeki verilerde ufak da olsa izler bırakmış olabilir. Örneğin kozmik mikrodalga arka plan ışımasında veya galaksilerin dağılımında standart teorilerin açıklayamadığı korelasyonlar yakalayabiliriz. Ayrıca laboratuvar ortamında da sınırlar zorlanıyor. Yalnızca kütle çekimi etkileşimi kullanarak iki küçük nesneyi kuantum dolanıklığa sokmayı hedefleyen deney önerileri var. Eğer başarılarsa bu kütle çekimin de bir kuantum etkileşimi olduğunu göstererek farklı ölçekler arasında bir bağ olduğu fikrine destek sağlanabilir. Önümüzdeki yıllarda hem gelişmiş teleskoplar hem de yenilikçi kuantum deneyleri bu hipotezi dolaylı olsa da test etmeye çalışacak. Eğer evren gerçekten tek bir kuantum bütünse belki bir gün küçücük bir parçacıktaki kuantum durum değişiminin çok büyük ölçeklerde bile bir iz bıraktığını gözlemleyebiliriz. Şimdilik bu fikir uçuk gelebilir. Ancak bilimde büyük devrimler çoğu zaman başlangıçta çılgın görünen sorularla başlar. Uçuk bir soruyla başladık ve evrene dair ezber bozan bir yolculuk yaptık. İşte akılda kalması gereken birkaç nokta. Evrenin farklı ölçeklerini ayrı sanıyoruz. Ama belki de görünmez bağlarla birleşikler.
Standart model gibi teoriler başarılı olsa da çözemedikleri bulmacalar daha kapsamlı bir bakış açısı gerektiriyor. Kuantum donanıklık gibi olgular gerçekliğin sandığımızdan daha derin ve bütüncül olabileceğine işaret ediyor. Bu fikirler henüz kanıtlanmadı. Belki de yanlış çıkacaklar ama önemli olan bize gerçekliğe dair yepyeni sorular sordurabilmeleri. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Evren tek bir bütün mü yoksa bildiğimiz anlamda parçalı mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.